Merhabalar, Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta yine küçük bir ağaç yapacağız. Bahar ağacı yapacağız. Ne kullanacağız? 3 milim böyle karışık renkli, baharı anımsatan renklerde boncuk kullanacağız. 3 tane 12 santim boyunda kablomuz var. 3 milim içinde bakır tel var. Dışı PVC kaplı NA. Elektrik kablosu diyorlar bunlara. Elektrikçilerden ya da yapı marketlerden alıyoruz. 0,30 milim telimiz var. Biraz akıcı olmasını istediği için 0,30 kullandım. Ve ağacımızın dalları şöyle biraz yaklaştırayım. Böyle gözüküyor. Hakikaten bir bahar dalı tatlışlığı var. Şimdi gelelim nasıl yapıyoruz. Telimize 0,30 milim telimize aldık boncuklarımızı. Artık nasıl boncuk alıyoruz teli onu göstermiyorum. Göstereyim mi yoksa? Evet. Yaklaşık 20 santim 18 santim kadar, çünkü uzun olacak yaprak, bir boşluk bırakıyoruz. Bunda sadece boncukları sayarak kullanacağız. 5 tane boncuk alıyorum. Çapraz getiriyorum. Minnoş bir tomurcuk yapıyorum. Yaklaşık 1,5 santimde aşağıya doğru iniyorum. Hatta 2'ye yakın. Yine 5 tane boncuk alıyorum. Ve minnoş bir tomurcuk yapıyorum. Bakın çok yakınına yaptım. Böyle dalın hemen içinden çıkıyormuş gibi gözüküyor. 1 santim kadar aşağı iniyorum. Ve yine minnoş bir tomurcuk yapacağım. 5 tane boncukla. Ve bunu 12 kere yapacağım. Bu tomurcuklardan 12 tane yapacağım. ...12 tane tomurcuğumu yaptım. Bakın böyle oldu. Bunu artık buradan kesiyorum. Ve bunlardan 5 tanesini bir araya getiriyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Bunlardan da toplam 9 tane hazırladım ben. Her dala 3 tane koymak üzere. Yani 45 tane 12'li tomurcuklu dal yapmanız lazım. Alalım kablolarımızı. Bunu çiçek bandıyla biraz alttan başlayıp kabloyu kapatıyoruz. Tepe kısmını da kapattık. Bakın. Artık bunları ekleyebiliriz. İlk dalımızı ekledik. Bunlar da birbirlerine çok dolanıyorlar. Buraya ikinciyi
Biraz yükselteyim. Ve şuraya da üçüncüyü ekliyorum. Ve teller kapanana kadar çiçek bandıyla kablonun etrafında dönüyorum. Ve diğer iki dalıma da aynı şeyi yapıyorum. Evet, 3 dalım da hazır. Şöyle bir tanesini biraz daha yukarıda tutup böyle sanki birer santim gibi birbirinden aşağıda tuttum bunları. Bu kısmı artık plaster bant. Bunu da eczaneden alıyoruz. Bunu belirteyim. Hep soruyorsunuz, onu nereden alacağız? O ne? Evet, şurada üçünü bir güzelce sıkıştırıp bunu da artık buradan kesiyoruz. İyice bu kısmı artık kök diyeceğim. Bunları alçılayacağınız yere göre şeklini değiştirebilirsiniz. Ben şöyle küçük cam saksılara alçılayacağım. Şu şekilde görünecek. Şimdi alçılayalım. Ondan sonra görüşelim. Perlitli sıvı alçısı kullanıyorum ben bütün işlemler için. Diğerleri çatlama yapıyormuş ama ben en baştan beri bunu kullanıyordum. Hiç sıkıntı yaşamadım. Bütün yapı marketlerde, nalburlarda falan bulabilirsiniz perlitli sıvı alçısını. Şimdi alçılayalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. İşte ağacımızı, çok da tatlı oldu. Tam bir bahar ağacı oldu. Bu şekilde alçıladım. Kabın içine önce alçıyı koyuyorum. Ağacı da içine oturtuyorum. Gerekirse iki tarafından mesela işte bir kavanoz falan koyup dengeliyorum kaymaması için. Genelde duvara doğru yaslıyorum ben bunları. Bu şekilde hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Perlitli sıvı alçısını suyla kademeli olarak böyle birleştirip böyle yoğun kıvamlı, bakın bozadan daha yoğun kıvamlı, bu bir azıcık daha yoğun. Spatula kullanıyorum. Bu makyaj spatulası. Daha önce fırça kullanıyordum. Fırçaları korkunç derecede bozuyor. Bu hazırladığımız kıvamlı alçıyı böyle üstüne koyacağız ama önce şunu yapmayı unuttum. Şu 3 tane dalı hafifçe birbirinden ayıracağım ki arasına da alça girebilsin. Bakın şöyle ayırdım artık bunları. Ne yapıyorum? Dediğim gibi bu kısmı spatula ile alçıyla kapatıyorum. Bantlar gözükmesin. Hem boyamaya bir fon hazırlasın. Hem de ahşap ağacın gövdesinin bu pütürlü bir yeri vardır. Pütür pütürdür. O görüntüyü verecek bu artık. Ben size yatay da gösteriyorum ama siz bunu dikeyde yapın. Her yerini alçıyla kapatıyoruz. Bakalım kapanmayan bir yer kaldı mı? Bu tarafta gayet iyi gözüküyor. Bunu şimdi
Her yerini kapattık. Bunu artık bir 12 saat kuruması lazım. Ondan sonra boyayacağız ve cilalayacağız. Ağacımız artık kurudu. Artık ağacımızın gövdesini ve toprak kısmını boyayacağız. Böyle akrilik, su bazlı akrilik boyalar kullanıyorum. Bu çikolata kahvesi bir tık koyu oluyor. Onun için biraz da içine inci beyazı katacağım boyamızın. Şöyle. Dediğim gibi birazcık inci beyazı katıyorum. Hafif açılsın rengi istiyorum. Fırçamı suya batırıyorum biraz. Nemlensin. Bunu da karıştırıyorum. Bir ton daha açılsın istedim. Çünkü çok koyu kahve çikolata, bitter çikolata kahvesiymiş. Sanki az oldu. Biraz daha ekleyeyim. Evet. Evet, boyamız bu şekilde hazır. Önce boyayacağız. Bir yarım saat sonra da bakın bunu kullanacağım. Su bazlı vernik. Mat olarak kullanacağım ben. Siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani boya yapacağım. Yarım saat sonra da başka bir kaba bu verniği döküp üstünü vernikleyeceğim. Şimdi başlayalım boyamaya. Şimdi boyamızı hazırladık. Ağacımızı şöyle dallarını topluyoruz. Hazırladığımız boyayla hiç beyazlık kalmayacak şekilde boyayacağız. Döndüre döndüre boyuyoruz. Boncuklarınızdan alçı değdiyse onları artık boyama ve vernikleme bittikten sonra, kuruduktan sonra hafifçe ovuşturarak çıkarabilirsiniz. Evet, birazcık da şurada kaldı. Evet, gövdemizi boyadık. Şimdi taban kısmında buranın toprak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da boyuyoruz. Güzel, verimli bir toprak rengi oldu. Yine sağa sola boya değdirirseniz ıslak mendille veya ıslak bezle çıkar, su bazlı olduğu için. Bu şimdi yarım saat kadar kuruyacak. Yarım saatten sonra bir kaba verniğimi dökeceğim. Yine aynı boyadığım şekilde vernikliyoruz. Dip kısmında yapıştırıcı sürüp boncuklarla, işte midyelerle, küçük taşlarla süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Videomuzun sonuna geldik. Artık şey kısmını çekmeyeceğim. Vernikleme kısmına. Dediğim gibi aynı boyar gibi hiçbir şey ilave etmeden bu vernikliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. İyi günler.